Selamlar arkadaşlar. Bozcaada'da ekonomik gezi rehberine başlıyoruz. Gezi diyorum, konaklama, tatil ve benzeri şeyler söylemiyorum çünkü sadece gezebiliyoruz. En azından benim için öyle. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz fiyatlar çok yüksek, konaklama ücretleri çok pahalı vesaire. Bu bakımdan ben nasıl bir Bozcaada planı yaptım? Önce onu sizinle paylaşayım. Geyikli'de gün batımı kamp alanında ya da tatil köyü çadırımı attım. O geceyi orada geçirdim. Hemen sabah ilk feribot ile, ikinci feribot ile, çünkü 7'de başlıyordu. Ben 8 feribotuyla yarım saatte karşıya geçtim. Daha önceki videolarımda feribot yolculuğuyla ilgili bilgileri vermiştim. Karşıya geçtikten sonra ne yapıyoruz? İlk önce kahvaltı yapıyoruz. Nereye gidiyoruz? Rengigül Konuk Evi. Gerçekten kahvaltısı şu ana kadar benim yediğim en iyisiydi. Yani inanılmaz. Ben normalde kahvaltılarda reçel, bal, bunları çok tüketmem. Ama öyle farklı, yöreye özgü öyle reçeller yapmışlar ki inanın aşık olacaksınız. Hatta nasıl bunu başka yerde bulabilirim diye düşüneceksiniz. O kadar güzeldi. Rengigül Konuk Evi'nden sonra ne yapıyoruz? Rum Mahallesi'ni geziyoruz. Şimdi Bozcaada'da Rum Mahallesi ve Türk Mahallesi var. Rum Mahallesi'nde Rumlardan kalma evler var. O renkli sokakları geziyoruz. Nereye kadar geziyoruz? Salhane'ye kadar geziyoruz. Hatta isterseniz Salhane'den bir önceki orada bir otel var. Oradan yürüyerek Yel Değirmenlerine de çıkabilirsiniz. Oradan şehrin panoramik görüntüsünü seyredebilirsiniz. Biraz yolu taşlıdır, onu söyleyeyim. Araçla çıkması da zor. Yürümeniz gerekiyor. Ayrıca Bozcaada Kalesi'ne gidebilirsiniz. Meyrem-Ana Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Alacaabey Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. Yani Bozcaada'nın o renkli sokaklarını gezdiniz. Rum Mahallesi'ni gezdiniz. Türk Mahallesi'ni gezdiniz. Orada bir pazar yeri de var. Orayı da gezdiniz. Merkeziyle işiniz bittikten sonra sıra geldi denize girmeye. Şimdi deniz için 4 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Öncelikle Akvaryum Koyu, sonra Ayazma Plajı, sonra bu arada trafik var, sonra devam edeceğim. Evet, kontrolden geçtik. Şimdi ne demiştik? 4 tane seçenek var. Önce Akvaryum Koyu, sonra Bakirköy, sonra Ayazma Plajı ve son olarak Habbele Plajı var. Araç yoksa eğer hemen feribottan inince sağ tarafta otobüsler var. Ayazma otobüsü vesaire. Taksi seçeneği de var tabi. Şimdi benim bu gezdiğim 4 plaj arasında en çok beğendiğim Ayazma oldu. Habbele de fena değildi. Ve 4'üne de para ödemedim. 4'ünü de gördüm. 3'ünde de suya girdim açıkçası. Birinde girmedim. Sadece bakıp geçtim. En güzeli Ayazma'ydı. Ayazma'da şey de vardı hatta. Orada tuvalet, duş vardı. Bir su alma, yani bir 20 lira karşılığında, tabii orada hizmet bedeli, tuvaleti, banyoyu, işte temizleme vesaire. 20 liraya su aldım. Sonra orada denizime girdim. Hiç şezlong ücreti vesaire, hiç şezlong kullanmadım çünkü. Şemsiyem var, matım var. Zaten şezlonga ne gerek var, değil mi? Şöyle bir ilginç bir olay yaşadım Habbele'de. Giriş ücretlidir falan yazıyordu. Tabii ben yine de girmek istedim. Şansımı denemek istedim. Girdim. Çünkü eğer ben girdiğimde, yani şey de kullanmadım tabii. Şezlongla onların herhangi bir ürününü de kullanmadım. Plajda denizime girdim. Çıktım. Çıkışta da ödemeler çıkarken yazıyordu. Eğer biri beni durdursaydı, deseydi ki ödeme yapmadınız, ben sizin işletmenizi kullanmadım. Denizlerde her zaman olduğu gibi, daha önceki videolarımda da, Instagram'daki paylaşımlarımda da belirtiyorum. Kıyılar, plajlar halkındır. Ben hiçbir şekilde sizin bir işletmenize ait bir ürünü kullanmadım. Ben kendi şemsiyem ve sandalyemi kullandım. İşte matımı kullandım, her neye getirdiysem diyecektim. Öyle bir durum da olmadı. Çıkışta da herhangi kimse bir şey sormadı. Görevliler de vardı hatta. Habbele'nin şöyle bir farkı var diğer plajlardan. Orada bayağı büyük bir işletme var. İşte barı var, yemek vesaire. Öyle hani aileler için belki uygun olabilir. Hani çocuklar oluyor, acıkıyorlar vesaire olabilir. Ama ücret konusunda da
Böyle bir durum var. Son olarak evet, denizimize de girdik. Hatta ben fazlasıyla girmişim. Ne yapacağız? Günü, yani güneşi romantik bir şekilde batırmak için Polante Deniz Feneri'ne gideceğiz. Orada gerçekten çok güzel de fotoğraflar çekilebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Bu yaz 7 ile 9.30 arasında sadece girişleri açık tutuyorlar. Yangın ihtimaline karşı sanırım. Bilginiz olsun. Eğer günübirlik gelecekseniz, günübirlik gidip gelecekseniz, ki ben öyle yaptım, biraz geç kalabilirsiniz ya da 7'de hemen girip hemen hızlı bir şekilde Bozcaada merkeze gelmeniz gerekiyor. Bu arada çok yakın, yani 15 dakikada gelirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben Polante'ye çıkmadığım için belki orada da yürüyüş mesafesi de vardır. Çıkamadım çünkü 7 ile 9.30 arasında olduğu için son şey. Ben oraya gittiğimde 5-6 filandı. Artık o da kalsın dedim. Beklemedim orada güneşte 1 saat 2 saat neyse. Dönüşte de rezervasyonumu tabii gider gitmez yaptırmıştım. Dönüş için biliyorsunuz feribotlar için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Rezervasyon yaptırmasanız da bazen boşluklar olduğunda, genellikle daha doğrusu aldıklarını söylediler. Rezervasyonunuzu yaptırın. Dönüşte de günübirlik gezinizi tamamlayın. Belki 10'a kadar kalsaydım o Polante'yi de görmüş olurdum ama ben riske girmek istemedim. Belki başka bir zaman. Evet, ekonomik bir şekilde, bakın sadece kahvaltı ücreti ödedik. Başka hiçbir ücret ödemedik ekstra. Bozcaada'yı sonuna varana kadar gezmiş olduk. Yani bu şekilde gezebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada Bozcaada'nın videolarını paylaştım daha önce. Onları inceleyebilirsiniz.